Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir model çalışması yapacağız. Şöyle iplerimi göstermek istiyorum. Modeli sarı renkle yapacağım. İplerim azar azar kalmış. Modeli çıkartacağını düşünüyorum. Siz de elinizde kalmış iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Benim gibi farklı renklerde tercih edebilirsiniz. Ben modele sarı rengin çok yakışacağını düşünüyorum. İplerim maksa ipi. Bunlar pamuklu ipler. Kamera altında daha net görüldüğü için tercih ediyorum. Siz dantel ip olarak kullandığınız bütün ipleri tercih edebilirsiniz. Hemen kameramı ayarlayacağım ve modeli kurmaya başlayacağız. Evet, kameramı yakınlaştırdım. Yakından ipimin kalınlığını da görebilirsiniz. 9 numara dantel tığ kullanıyorum. 1,15 milim. Siz de istediğiniz her iple modeli yapabilirsiniz. Hemen zincir çekmeye başlıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Bu 12 tane zincirimden küçük bir halka oluşturacağım. Geriye dönüyorum ve halkamı kapatıyorum. Buradan 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanım. Tığımın başına ipimi bir kere aldım. Halkama geri dönüyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Birini alıyorum, ikisini alıyorum ve ikisini alıyorum. Yani 3'te çıktığım trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başına ipimi bir kere aldım. Halkama yine trabzan yapıyorum. 3 ilmeğim var. Birini alıyorum, ikisini alıyorum ve ikisini alıyorum. Oluşturmuş olduğum halkamın içerisine 24 adet üçlü trabzanla dolduruyorum. Halkamın içerisine 24 adet üçlü trabzanımı yaparak böyle bir orta kısım oluşturdum. Buradan 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincir benim alttaki ilk trabzanım. Yanındaki trabzanından ilmek alacağım. Tığımın başına ilmeğimi aldım. Bakın 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Birini alıyorum. İkisini alıyorum. Son ilmeği çekmiyorum. Tığımda bekletiyorum. Bir yanındakinden birini alıyorum. İkisini alıyorum ve son ilmeği çekmiyorum. 3 tane oldu. Bu şekilde 3 tane trabzan tığımı aldıktan sonra hepsini topluyorum ve kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yine aynı şekilde sırayla 3 tane trabzan tığım alıyorum. 2 ve 3. Evet. 3 trabzanın tığımda zincir ilmeğimle birlikte 4 tane ilmeğim var. Hepsini birden topluyorum ve kilitliyorum. Bu şekilde modelin etrafını dolandığımda 8 tane grubum olacak. Geçişlerde de kilitledikten sonra 5 adet zincir çekiyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane grubum oluştu. Hemen ipimi bir üst sıra için zincir ağımı alıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Benim iki trabzanım. Bu boşluğuma yan yana zincirimle birlikte 3 adet trabzan yapıyorum. Arada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı boşluğa 1, 2, 3 adet trabzan yapıyorum. Şimdi birinci boşluğuma bu kurulumu yaptım. Buradan 1, 2, 3 zincir çektim. Burada zincir ağım var. Zincir ağımın ortasına zincire batıyorum. Burası önemli. Zincire batarak bir adet trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Gergin olduğunu düşünüyorsanız zincir sayınızı bir artırabilirsiniz. Yani 4 çekebilirsiniz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı noktaya bir adet daha trabzan yapıyorum. Böyle zincir ağının ortasına bir V oluşturmuş oldum. Buradan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer yandaki boşluğa geliyorum. Şimdi modeli birlikte kuruyoruz. Ben de bu geçişteki zincir sayım gergin olursa 1 artıracağım. Tekrar aynı boşluğa 3 adet trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı şekilde 1, 2, 3 trabzan. Şimdi modeli bir sırada bu şekilde dolanacağım. Bir tane bu kurulumdan yapıyorum. Bir V yapıyorum. Bir kurulumdan bir V şeklinde bir kere daha dolanıyorum modeli.
Modelin etrafını bir sıra boyunca dolandım. Bir üst sıra için ipimi buradaki köşe noktasına alıyorum. Trabzan üzerinden ilmek alarak yapıyorum bu işlemi. Trabzan üzerinden ilmek aldım. Taşıma işlemi yaptım. İpimi buradaki zincirime taşıdım. Bir üst sıra için 3 tane zincir çekiyorum. Benim yine ilk trabzanım. Buradaki kurulum model bitene kadar devam edecek. Yani bu kurulum. 3 trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir, pardon 4 zincir çektim. Aynı boşluğa 1, 2, 3 adet trabzan yaptım. Buradan 4 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Dediğim gibi eğer gerginlik olursa siz bir artırabilirsiniz. Hemen V'min yapmış olduğum birinci trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Şimdi boşluğuma da 4 adet trabzan yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar bir tane V'min üzerine yapıyorum. Burada trabzan üzerine yaptıklarımla birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet trabzanım oldu. Tekrar 4 adet zincir çekiyorum. Köşe noktama geldim. 3 trabzan. Arada 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 1, 2, 3 trabzan. Modelimi bir sırada bu şekilde kuruyorum. Modelimi dolandım. Şöyle elimden bıraktım ki daha net bir şekilde görün istiyorum. Tekrar bir üst sıradan kurmaya devam ediyoruz. İpimi yine buradaki ara boşluğumu alacağım. Trabzan üzerinden ilmek alarak ara boşluğa kilitliyorum bir üst sıra için. Üst zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Aynı kurulumu yapacağım. Bunlar değişmiyor. Arada 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 1, 2, 3 trabzan. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyorum. Bakın burada altta benim 6 adet trabzanım var. Her trabzan üzerine 2 adet yaparak alttaki trabzanlarımı 12'ye çıkartacağım. Birinci trabzana 2 tane yapıyorum. Bakın 2 tane yaptım. Hepsine 2'şer tane yapıyorum. Evet, görebiliyorsunuz değil mi 2 tane olduğunu. İpim bir yere takıldı, gelmiyor. Her trabzan üzerine 2 tane yapıyorum. Toplamda 12 taneye çıkardım. Bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım. Bakın sıramı dolandım. Biraz daha model kendini göstermeye başladı. Bir üst sıradan kurmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde yine bu köşe kurulumlarımı yapacağım. İpimi ara boşluğa alıyorum. Bir üst sıra için. 3 adet zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanım.
Aynı köşe kurulumu yapıyorum tekrar. 1 2 3 4. Bu sefer bu altta 12 adet trabzanım var. Bunları gruplara ayıracağım. Buradan geçerken yine geçiş zincirini kendi elinize göre ayarlayın. Ben 4 zincir çekerek geçiyorum. Eğer gergin olduğunu düşünürseniz bir artırabilirsiniz. Altta benim 12 adet trabzanım var. Yan yana 2 tanesini yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2. Şimdi 2 gruplara ayıracağım bu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 2. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2. 1 2 1 2 1 2 Altta 12 tane trabzanım vardı. 2 gruplara ayırdım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane grubum olmuş oldu. Modeli bir sıra bu şekilde dolanıyorum. Hatta 2 sıra bu şekilde dolanacağım. Bu sıram bittikten sonra bir sıra daha tekrar edeceğim. Şurada hiç eğer böyle bir gerginlik olursa 2 zincir çekmiştim. 3 çekerek devam edeceğim. 2 sıra dolanayım. Daha net görelim. Oradan itibaren örmeye devam edeceğiz. Evet, sıramı tamamlıyorum. Bir sıra daha tekrar ediyorum. Evet hanımlar, dolanı modelimi biraz da fazla örmüşüm, unutmuşum, kaçırmışım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Biliyorsunuz gruplara ayırdık. Bir sıra tekrar ettik. Bir üst sırada da 1 2 3 trabzanı çıkarttım, trabzan sayımı. Alttaki 2 tane trabzanın üzerine 3'er tane yaparak dolandım. Şuradan saydığımızda 1 2 3 4 5 sıra, 5. sırada 3'e çıkartarak dolandım. Şimdi burada kurulumu yaptım. Şurada bir ara bıraktım. Hemen burayı da birlikte kuralım istiyorum. Yine bu köşe kurulumunu yaptım. Bakın şöyle geniş açıdan bir görün istiyorum. Ne kadar güzel bir model ilerliyor. Hemen köşe kurulumumu yaptım. Geçişlerdeki zincir sayılarını lütfen kendinize göre ayarlayın. Gerginlik olursa benim sayılarımdan bir fazla zincir çekin. Bir zincirin bile dantelde çok büyük önemi var. Köşemi yaptım. Buradan 4 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Gergin olursa bir artırabilirsiniz. Altta 3 adet trabzanım var. 3 trabzanımı tığımalıyorum. Son ilmeğini çekmiyorum. Üç tane trabzanımı topladım. Kapatıyorum. 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Şimdi buradaki boşluklarıma da yapacağım aynı kurulumu. Tığımın başına ipimi aldım. 2, 3 adet trabzan yapıyorum. Üçünü birden topluyorum. Kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Trabzan üzerine de yapıyorum. 2, 3, topluyorum, kilitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Boşluklara da yapıyorum. Bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Bir sırada bu şekilde dolanıyoruz. Şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane kurulum yapmış oldum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Tekrardan bir üst sıradan modeli kurmaya devam ediyoruz. Buradaki kurulumumu tekrarladım. Şimdi buradan 4 adet zincir çekiyorum. 5 de çekebilirsiniz. Belki 4 bu sırada gergin olabilir. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim.
Hemen tığımın başına ipimi alıyorum. Zincir ağıma bir trabzan yapıyorum bakın. Arada 1 2 3 4 bir sonrakine. 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 Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 tane. 1 2 3 4 1 2 3 4 hemen kurmaya devam ediyoruz. Evet. Orada bir problem vardı. Onu hemen düzelttik. Bakın 1 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. Her trabzan arasında 4'er tane zincir çektim. Bu sefer 7 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yanındakine yapıyorum. Böyle burada bir uzun zincirim oldu köşe gibi. Tekrar 4 zincir çektim. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi elimden bırakacağım, daha net anlayacaksınız. Kamera altında şu an nasıl görünüyor bilemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 köşeme geldim. Evet, burada da ipim bitti. Zaten ipimiz biliyorsunuz 2 tane yumaktı. Hemen şöyle bıraktım daha net görün diye. Köşemi yaptım. Buradan 1 2 3 4 5 trabzan yaptım. 7 zincir çektim, uzun bir zincir. Tekrar 1 2 3 4 5 trabzan yaptım. Tekrar köşemi yapıyorum. Bir sırada bu şekilde dolanıyorum modeli. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Tekrar bu köşe kurulumumu yaptım. Buradan kurmaya devam ediyoruz. Hemen 5 zincir çekerek trabzan üzerine geçiş yapıyorum. Buradaki geçiş zincirini kendinize göre ayarlayın. Çok da bol olmasın hanımlar. Şurada bakın altta ben 4 zincir çekmiştim. Biraz bol bol oldu. Bu sıramda 3 çekeceğim. 3 zincir çektim. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bu alttaki trabzanları tekrarlayacağım. Bakın alttaki 1 2 3 4 5 tane trabzanımı tekrarladım. Biliyorsunuz şurada büyük bir zincir çekmiştim, 7 zincir. Burada yine 3 adet zincir çekiyorum. Zincirin ortasına batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 6 adet zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batarak bir trabzan daha yapıyorum. Böyle buraya bir V oluşturdum. Burasını böyle köşe noktası gibi kuracağız. Zincirimi çektim. Trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, şöyle bir bırakayım daha net görün. Bakın. Bu sıramı bitireceğim. Bir sıra daha tekrar edeceğim. Yine dolanacağım. Hep trabzan üzerine yapacağım. Burada yine V oluşturacağım. Aynı şekilde tekrar geleceğim ve köşemi yapacağım. Bu sıramı bitirip bir sıra daha dolandıktan sonra modeli daha net göreceğiz. Evet, sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Artık bu sıramızda bu
yapmış olduğum köşe noktalarını kaybedip tam buradan, yani modelin yaprağın üzerinden köşelerimizi netleştireceğiz. Başladığım yerle birleştirdim. Evet. Bir üst sıra için artık bu köşeyi yapmıyoruz hanımlar. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincir benim trabzanım olacak. Dönüşümde tam bu noktaya birleştireceğim. 3 tane de arası için çektim. Ortadaki zincire bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir, tekrar trabzan üzerine bir trabzan. Şimdi burada geçiş zincirim var. Bunu da ikiye böleceğim. 3 zincir çekiyorum. Zincirin ortasına bir trabzan. Artık alttaki trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Aralarda üçer tane çekiyorum. Şimdi bütün bu köşe noktalarını bu şekilde geçeceğim. Modeli kurarken ara boşluğa da bir tane yapıyorum. Trabzan üzerine yapmaya devam ediyorum. Burada bakın bir V oluşturmuştum. Tekrar bir V oluşturacağım. Trabzan üzerine yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Bakın. Bunun orta kısmına batıyorum. Zincire batarak. Bir trabzan. Tekrar 6 adet zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 trabzan üzerine bir trabzan. Şimdi şurada 2-3 trabzan daha yapayım, net anlayın. Elimden bir bırakayım, daha net görün. Şöyle bıraktım. Evet. Artık bu köşe noktalarını trabzanla geçiyorum. Ortadaki bu uzun zincirimin üstüne de yaptım. Alttaki trabzanların üzerine yaparak devam ediyorum. Tam bu tepe noktasında bir köşe oluşturmuştum. Tekrar köşemi oluşturdum. Modeli bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Evet hanımlar, sıramı dolandım. Bir sırada kirpikli bir çalışma yaparak modeli tamamladım. Yani aynısını yaparak, sadece kirpik yaparak tamamladım. Birkaç sıra daha devam edilse daha güzel olacak. Böyle kocaman bir motifimiz oldu, ortaya çıktı. Tek parçada kullanabileceğimiz bir model ortaya çıktı. Modeli birlikte kurduk. İpim kalmadığı için ben devam edemedim. Aslında daha farklı kafamda tasarımlar vardı. Hemen şöyle karşıdan karşıya bakmak istiyorum. Şöyle de bıraktım. Ekran kaydı almak isteyen arkadaşlar ekran kaydını alabilirler. Karşıdan karşıya baktığımızda 21 santim. Çaprazdan baktığımızda da 26 santim. Modeli kurarken, kurduktan sonra da birkaç tane püf noktası var. Bakın hanımlar, şurada yapmış olduğumuz köşe noktasını tamamlarken burada hemen şöyle yakınlaştıracağım. Beni izledikten sonra örüyorsanız eğer, trabzan yapıyoruz. Buraya trabzan yerine 3 zincir çekip kitleyerek geçersek, burada böyle bakın bir yükseklik oldu. Bir iki sıra daha devam etseydim o yükseklik kaybolabilirdi. İpim kalmadığı için devam edemedim. Ama siz de burayı kitleyerek geçin veya tekli trabzan yapın. Şimdi üçlü trabzan yaptık. Burada böyle bir zincir ağımız vardı. Veya bu sırada 4 zincir çekerek geçiş yapıyoruz ya, 2 zincir de çekebilirsiniz. O yüzden böyle tam kalıp şeklinde, kare şeklinde bir duruş vermese de bize, çünkü benim hatalarım var. Siz benim yaptığım hataları yapmayarak güzel bir motif elde edebilirsiniz. Bunu motif olarak değerlendirebilirsiniz. Benim ipim kalmadı. Birkaç sıra daha örerek bu ortadaki deseni tam ortaya çıkartıp trabzanlarla çerçeveleyerek de bitirebilirsiniz. Evet, güzel bir model kurduk. Ben çok beğendim. Umarım siz de sevmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İpimizin yokluğuna bu kadar üretebildik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.